Merhaba arkadaşlar, Game Fabric'e hoş geldiniz. Bu videoda Unreal Engine 5.4 ile birlikte gelen yeni modüler kontrol rig eklentisini inceleyeceğiz. Modüler kontrol rig, herhangi bir karakter veya iskelet için hızlı ve verimli bir şekilde kontrol rig oluşturmamızı sağlıyor. Önceden ayarlanmış kontrolleri sürükleyip bırakmanız yeterli oluyor. Böylece kollar, bacaklar, parmaklar ve omurga gibi tüm kemikleri kontrol edebiliyorsunuz. Böylelikle animasyon ile ilgili ihtiyacınız olan her şeye anında sahip olabiliyorsunuz. Bu yine modüler kontrollük eklentisiyle manuel olarak yapmak yerine tüm bu işi birkaç tıklama ile otomatik şekilde elde edebiliyoruz. İster oyunlar için animasyon, isterseniz kısa film veya cutscene'ler oluşturmak için veya görsel prodüksiyonlarınız için kullanabiliyorsunuz. Başlamak için öncelikle Unreal Engine 5.4'ü indirmeniz gerektiğini unutmayın. Şu anda 5.4 Preview olarak gözüküyor. Sonrasında projemizde kullanmak için Unreal Market'ten bir karakter aseti yüklememiz gerekli. Bu projede ücretsiz olan Adventure karakter asetini kullanıyoruz. Bu şekilde arayarak bulabilirsiniz. Sonrasında ise projeyi ekle tuşuna basarak projenizi seçin. Eğer projeniz gözükmüyorsa muhtemelen 5.4 ile uyumlu bir aset olmadığı içindir. Bu yüzden sağda bulunan tüm projeleri göster kutucuğuna basarak projenizi bulun ve en güncel uyumlu sürümü seçerek ekle tuşuna basın. Hatta bu eklentiyi kullanmak için illaki humanoid bir karakterinizin olmasına da gerek yok. Karakterimizi projeye ekledikten sonra modüler eklentimizi kullanabilmemiz için bu eklentinin açık olduğundan emin olmamız gerekli. Bu yüzden Edit, Plugins kısmına giderek Control Rig yazabilirsiniz ve Control Rig modülünün açık olduğundan emin olun. Şu an için experimental bir durumda, yani bu değişebilir veya güncellenebilir. Kapattıktan sonra sağ tıklayarak Animasyon, Control Rig ve Control Rig'i seçiyoruz. Control Rig normal bir şekilde manuel olarak devam etmek istiyorsanız seçebilirsiniz, ancak burada tüm işlemleri kendiniz yapmanız gerekiyor ve bugün modüler rig üzerinden devam edeceğiz. Seçtikten sonra istediğiniz gibi isimlendirebilirsiniz. Control Rig'i açtığımızda bir compile results ile karşılaşıyoruz. Bunu kapatabilirsiniz. Herhangi bir şey ifade etmiyor. Açtıktan sonra pek çok yeni pencereyle karşılaşabilirsiniz. Modül asetleri, modül hiyerarşisi, viewport, detaylar, preview settings ve rig hiyerarşisi gözükmekte. Sol kısımdaki modül asetlerini daha rahat görebilmek veya kontrol edebilmek isterseniz sağ üstündeki çark ikonuna basarak Tile'sı seçebilir ve bu, eğer görselleri daha büyük görmek istiyorsanız da tekrar çarka giderek Thumbnail Size'dan Medium'u seçebilirsiniz. Böylelikle daha rahat görürsünüz. Devam etmek için bir mesh eklememiz gerekli ve bunun için Preview Settings'ten Preview Mesh kısmında karakterimizi seçiyoruz. Escape Full 1'i kullanacağız. Seçtikten sonra karakterimiz Viewport'a geliyor ve buradaki kontroller klasik Viewport'taki kontrollerle aynı. Basic bir kontrol rig ile geliyor ve bir soket görüntüsüyle geliyor. Bu soketin üzerine geldiğinizde Unreal Engine size zaten buraya hangi modülü koymanız gerektiği ile ilgili bir ipucu veriyor. Ve Spine modülünün konmasını istiyor. Sadece sürükleyip bırakıyoruz ve sürükleyip bıraktığınızda Spine modülüyle alakalı tüm kemikler bağlantılı bir şekilde geliyor. Ve bunları daha detaylı görmek istiyorsanız sol kısımdaki modül hiyerarşisinden bakabiliyorsunuz. Devam etmek istediğinizde soketlerin üzerine geldiğinizde buralara hangisinin konması gerektiğini de size söylüyor ve çok rahat bir şekilde kontrol liginizi tamamlayabiliyorsunuz. Ve tek tek sürükleyip bırakmanız gerekiyor. Örneğin omuzumuz için shoulder modülünü koyduktan sonra shoulder kısmına bağlantılı olan kemikler aynı şekilde gözükmeye devam ediyor. El kısmı için arm modülünün konmasını istiyor ve sürükleyip bırakıyoruz. Bu tarafı tamamladığınızda diğer omuza geçmek için de aynı adımları izliyorsunuz. Ve bıraktığımızda bu tarafı kırmızı, diğer kısmı ise mavi gösteriyor ve bu şekilde daha rahat ayırt ediliyor. Bacaklar için de aynı işlemlere devam ediyoruz. Leg modülünün konmasını istiyor. Koyduktan sonra ise onunla alakalı bağlantılı kemikler yine aynı şekilde geliyor ve sürükleyip bırakıyoruz. Parmaklarımız için ise finger modüllerini kullanabiliyoruz. Tek tek sürükleyip bırakıyoruz. Bazen sürükleyip bıraktığınızda bu şekilde bir hata alabiliyorsunuz, bir ünlem alıyorsunuz. Bunun için yapmanız gereken modül hiyerarşisinden aşağı inerek ya da ilgili hataya gelerek silmeniz. Delete tuşuna basarak silebilirsiniz. Tekrar sürükleyip bırakıyoruz ve bağlantı tekrar kuruluyor. Parmakları tamamladıktan sonra ise boyun için neck modülünü kullanıyoruz ve sürükleyip bıraktığımızda kontrol ligi tamamladığınızda istediğiniz gibi kullanabiliyorsunuz. Buraya tıklayarak istediğiniz şekilde çevirebilirsiniz. Eğer pozisyonu ve rotasyonu bozduğunuzda başa dönmek istiyorsanız Compile tuşuna basarak resetleyebiliyorsunuz. Her şeyi tamamladıktan sonra Compile Save yaparak haritamıza dönüyoruz ve tek yapmamız gereken hazırladığımız kontrol ligi sürükleyip bırakmak oluyor. Sürükleyip bıraktıktan sonra bizi otomatik olarak animasyon modu ve sequencer ile karşılıyor. Eğer sequencer'a hakimseniz rahat bir şekilde animasyonunuzu zaten üretebilirsiniz.
Bundan sonrasında ise basit bir animasyon ile kontrol rigimizi nasıl manipüle edeceğimizi görüntüleyelim. İstediğiniz kontrol rigi seçtikten sonra sol altta bulunan pencereden bir tane keyframe ekliyorum ve biraz sardırıp karakterimi basit bir oturma pozisyonuna getiriyorum ya da çömelme de olabilir. Bir kez daha keyframe ekliyorum ve başı çekip space tuşuna bastığımda animasyonumu rahat bir şekilde görüntüleyebiliyorum. Bundan sonrasında ise istediğiniz gibi animasyon, cutscene veya herhangi bir görsel proje hazırlayabiliyorsunuz. Bundan öncesinde de yapılabiliyordu ancak pek çok saatlerimizi alabiliyordu. Unreal Engine'in model rig sayesinde yani yeni gelen eklenti sayesinde bu işlem birkaç dakika içerisinde hallolabiliyor ve artık animasyonlarımızı daha rahat bir şekilde hazırlayabiliyoruz.